Bize ne oldu videosunun akışı içinde yer verilemeyen ama bağlı olarak bilinmesi gereken ek açıklama, siyah ırktaki bireysel gelişimin bir kültür olup olmadığı hakkındadır. Toplumca gerçekleşmesini beklediğimiz kültür kavramı için bireysel ve kültür kelimeleri nasıl yan yana gelebilir? Toplumsallık yok ki kültür olsun çıkarımı Afrika için doğru değildir. Çünkü yok, vardır. Çelişki gibi gözüken bu durumun kavramsal en dip açıklaması sıfırın veya yokluğun var olmasıdır. Yokluk var olmadan varlık tanımlanamaz. Bireysellik sıfır yapısında olursa tüm bireylerin birleştiği kültür tabanı vardır. Afrika insanlığın ve kültürlerin sıfır noktasıdır. Sarı ırkın toplumsal kültürü varlık, siyah ırkın bireysel kültürü yokluk yapısında evrim gerçeğinin ikiliğini oluşturur. İnsanlığa taban olan siyah ırkın bireysel kültürü sonrasında sarı ırkın toplumsal kültürü yaratması mümkündür. Yoksa bir sıfırsız düşünülmüş olur. Yani Lavoisier'in yoktan var olmaz, var yok olmaz kanunu yanlış değil hatalıdır. Einstein Lavoisier'in hatasını genelleme içine sokarak netlikle tanımlamıştır. CERN'de yok olan Higgs parçacığı göreceli yapının kanıtıdır. Siyah ırkın evrim ile depoladığı kültür yapısı sadece kas gelişiminde değil, zihin yapısında da kendini göstermektedir. Buna yetenek dediğimize bakıp bir ırkın topluca özel yeteneklere sahip olması bize yokluk kültürünün nerede var olduğunu göstermektedir. Teknolojisi ırkına ait olmayan müzik aletlerini kullanan siyah ırk, her defasında notası değişen caz müziğinin yaratıcısıdır. Günümüzdeki müziğin gelişim kaynağı cazdır. Bireysel caz müziği kalıcı eser bırakmaz çünkü her defasında farklıdır. Siyah ırkın kültürel özelliğiyle yine kalıcı bir eser yoktur ama sıfır yapısında caz vardır. Bir olacak müzik eserlerine tabandır. Karşımıza sıfır yapısı çıktığında fark etmemiz gerekenlerin var olduğunu bilmeliyiz. Ardında eser bırakmayan siyah ırkın insanlığın kültür gelişiminde taban kültür olduğunu anlamalıyız. İnsani somut saklayan bu beyin ve beden yapısının insanlığın geçirdiği en yüksek evrim seviyesine sahip olduğuna bakıp, şimdiye kadar bildiklerimize benzemeyen bu sıra dışı kültür yapısını net bilgiyle anlayacak değerlendirmeyi yapmalıyız. Bireysel yetenek denilen ırk farkının evrimi bireysellikte geçirmiş bireysel kültür olduğunu kavrarsak, bu sefer bilgi yaratan Avrupa için bilgi kültürü yakıştırması yapılamaz. Çünkü siyah ırk, bireysel kültürünü evrimden, beyaz ırk bilgi üretme yeteneğini tam tersi evrim eksikliğinden almaktadır. Eksik gerçek üzerinde bilgi yaratan beyaz ırkın yeteneği, bilgi yaratan adam yapısıyla aynıdır. Siyah ırk için kültür ama beyaz ırk için yetenek tanımlaması yapılmalıdır. Yapılar birbirine karışmayacak kadar tabandan farklıdır. Beyaz ırkın bilgi üretme yeteneği göreceli olmayan tabanda aranmalı, görecelilikle doğruluk birbirine karıştırılmamalıdır. Gerçekte ikilik üzerinde şekillenen insan doğruluğu tekildir. Bütün bu anlayışın kökündeki görecelilikle insan netliğini birbirinden ayırma ilkesi mutlaktır. Einstein birbirine karışmayan bu yapıyla göreceliliği kanıtlarken, aksi şekilde veya modern düşünmek için önce Einstein'ın görecelilik kanıtını ortadan kaldırmak zorunludur. Artık bu konuları aşıp kadınlık varlığına ve ahlak gelişimine başlamaktan söz ediyoruz. Adalet, savaş ve kültür bağlantısıyla uğraşmayı bırakıp ilkelmiş değilmiş demeden bilginin merkezindeki bütün olan insanlığın anlam tekilliğini dayanak alacağız. İnsanlığın unuttuğu veya modernizmin üstünü örtmeye çalıştığı ahlak ve anlam gelişimine kurumlar açacağız. Adam adaletinin değil, kadınlık ahlakının peşine düşeceğiz.